Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugünkü hikayemizin adı Emanetçi Adamın Eşi. Gerilim ve merak dolu bir hikaye. Umarım beğenirsiniz. Kulaklarınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bu hikayenin keyfini çıkarın. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda, sözün ancak Rahman'ın adıyla güzelleştiği devirlerde. Anlatılır ki, iyi huylu, gönlü temiz bir adam vardı. Allah'tan tek dileği, yaşlandığında ona kol kanat gelecek bir erkek evlada kavuşmaktı. Kızlarını çok severdi ama bir oğul hasreti de içinde hep olurdu. Ama eşi her hamile kaldığında yine bir kız çocuk doğuruyordu. Adamın içi burkulsa da belli etmez, gülümseyerek Allah'ın verdiklerine şükür ederdi. Allah onun sabrını defalarca sınamıştı. Buna rağmen hiç sızlanmaz, sabreder, Allah'ı anarak kendini toparlardı. Yıllar geçti. Ev 6 kız çocuğunun kahkahalarıyla doldu. Evin neşeyle, hareketle, güzellikle şenlendi. Köy halkı onun kızlarına olan şefkatini, düşkünlüğünü örnek gösterir oldu. Fakat yine de kalbinin derinliklerinde sakladığı bir dua vardı. Geceleri içinden Rabbine şöyle yakarırdı: Allah'ım bana bir oğlan nasip et, onu doğru yolda büyüteyim, iyi bir insan olsun. Zamanla artık bu dileğini de Allah'a bırakmış, durumu kabullenmişti. Bir daha çocuk sahibi olmayı düşünmez olmuştu. Derken beklemediği bir anda eşi tekrar hamile kaldı. Bu hamilelik sanki sabrın boşa gitmediğini fısıldayan ilahi bir işaret gibiydi. Ve baharın aydınlık günlerinden birinde beklenen erkek çocuk dünyaya geldi. Baba müjdeyle sevindi, ona Murat adını verdi. Bu, sabrımdan sonra Allah'ın bana bir hediyesidir dedi. Adı da buna işaret etsin. Murat, akıllı, gözleri pırıl pırıl, yakışıklı, iyi huylu bir çocuk olarak büyüdü. Anne babasının sözünden çıkmaz, terbiyesiyle dikkat çekerdi. Köy halkı onu çok severdi. Köyün kadınları ne zaman onu görse, maşallah küçük bir melek gibi derlerdi. Çocuklar da onun iyi tavrından dolayı yanına yaklaşır, onunla oynamak isterdi. Bir gün yine her zamanki gibi arkadaşlarıyla oynasın diye köy meydanına çıktı. Çocuklar koşuyor, gülüyor, bezden yapılmış topu birbirlerine atıyorlardı, sevinçle bağırıyorlardı. Güneş batmaya yaklaşınca çocuklar birer birer evlerine döndü. Meydan yavaş yavaş sessizleşti. Ama Murat dönmedi. Babası evin eşiğine oturmuş, yollarda oğlunun eve dönmesini bekliyordu. Her gördüğü gölgeyi oğlu sanıyor, sonra onun bir komşu olduğunu anlayınca içi tekrar daralıyordu. Akşam ilerledikçe içindeki endişe artıyordu. Dayanamadı, kalktı, sokak sokak aramaya başladı. Sokaklarda seslendi, kıyılara köşelere baktı, rastladığı herkese sordu. Murat'ı gördünüz mü? Buradan geçti mi? Ama kimse görmemişti. Sanki yer yarılmıştı da çocuk içine girmişti. Baba, yorgun ve bitkin bir halde evinin kapısının önüne çöktü. Gecenin tamamını gökyüzüne bakarak geçirdi, dilinde şu duayı döndürüp durdu. Ya Rabbi, oğlumu benden alma. Yıllarca sabrettim, şimdi beni evladımla imtihan etme. Şafak sökmeye yakın bir vakitte uzaktan bir süvari göründü. Zengin ve nüfuzlu olduğu her halinden belli olan yabancı bir adam gösterişli bir ata binmişti. Kollarında Murat vardı. Çocuk derin uykudaydı. Adam yaklaşıp onu babasına uzattığında baba bir anda yerinden fırladı. Telaşla koştu. Sesi titriyordu. Babası sen misin? Evet, evet, ben babasıyım. Neredeydi? Onu her yerde aradım. Her gördüğüm gölgeyi o sandım, içim sıkıntıdan daraldı. Yabancı adam tebessüm etti ve merak etmeyin, oğlunuz iyi durumda dedi. Yüklü arabamla ilerlerken içerisinde altın paralar bulunan bir kese ben farkına varmadan düşmüş. Oğlum bunu görmüş. Geri vermek için peşimden koşmuş ve seslenmiş. Ama ben yolun telaşı ve hızlı gidişim yüzünden onu duymamışım. Çocuğun benim arkamdan uzun bir mesafe koştuğunu söylediler. Sonra kalabalığın arasında kaybetmiş beni, fakat keseyi bırakmamış. Yol kenarında oturup onu kucağına almış, sanki bir hazineyi kucaklar gibi sımsıkı tutmuş, başkasına da teslim etmemiş. En sonunda yorgun düşüp kese hala ellerindeyken uyuyakalmış. Kesemin kaybolduğunu fark edince geri döndüm ve her yerde aramaya başladım. Bana sokakta bulduğu şeyi teslim etmeyi reddeden küçük bir çocuktan bahsettiler. Zor buldum ama sonunda onu buldum. İşte şimdi oğlunu sana sapasağlam teslim ediyorum. Baba bunu duyunca gözlerinden yaşlar süzüldü. Oğluna sarıldı, onu göğsüne bastırdı. Aferin oğlum, aferin diyordu.
Sonra zengin adam babaya dönüp hayranlıkla konuştu. "Şaşırdım, bu yaşta bir çocuk emanete nasıl böyle sahip çıkar? Bu kadar küçük yaşta bu dersi nasıl öğrenmiş?" Baba gülümsedi ve sakin bir sesle, "O benim Allah'tan gelen en büyük hediyem," dedi ve her davranışıyla gerçekten bir hediye olduğunu ispat ediyor. Zengin adam çocuğun bu davranışına karşılık babaya kesedeki paranın yarısını vermek istedi ama baba nazikçe reddetti. Teşekkür ederek "Para geçicidir ama karakter kalıcıdır," dedi. Adam vedalaşıp oradan ayrıldı. Eve girerken kalbinden şöyle dua ediyordu: "Allah'ım, uzun sabırdan sonra bana verdiğin bu hediyeyi salih kullarından eyle." Ertesi gün Murat'ın zengin adama düşen keseyi geri verdiği haberi bütün köye yayıldı. Olan biten köyün sözü geçen yaşlısının da kulağına ulaştı. Zor meseleleri herkes ona danışırdı. O da Murat'ın babasını yanına çağırtarak "Kardeşim," dedi, "oğlunun yaptığı iş sıradan bir şey değil. Bu yaşta böyle davranan pek az çocuk olur. Çoğu büyük bile bu kadarına cesaret edemez." Murat ismi, arzu, istenen şey demektir. O da sana Allah'ın bir armağanı. Bilirsin, insan çoğu zaman ismiyle anılır, ismi gibi olur. Baba şaşkınlıkla ona baktı. Yaşlı adam sözünü sürdürdü. "Ne dersin, adını Hamdi yapalım mı? Hamdi, şükreden demektir. İnşallah o da ismi gibi elindekinin kıymetini bilen, haline şükreden biri olur." Baba bir an sustu, düşündü, sonra hafifçe gülümsedi. "Eğer buna hayırlı diyorsanız kabul ederim." O günden sonra Murat artık Hamdi diye çağrılmaya başlandı. Köyde ünü sadece verdiği kese yüzünden değil, babasının onu 7 yaşında hayırlı olsun diye yeniden isimlendirmesiyle de yayıldı. Hamdi büyüdü, doğruluk ve güven duygusuyla yetişti. Yakışıklı, güzel ahlaklı bir delikanlı oldu. Köylüler ona köyün dürüstü demeye başladı. Paralarını, ziynet eşyalarını, altınlarını, önemli belgelerini gözlerini kırpmadan ona emanet ederlerdi. Çünkü bugüne kadar hiçbir emanete hıyanet ettiği görülmemişti. Hamdi, iyi yürekli bir kızla evlendi. Daha evliliklerinin başında onu kendisine bırakılan emanetler konusunda bilgilendirdi. "Bu emanet falan kişinindir, şu da şunundur," diye tek tek anlattı. "Eğer bir gün ben yokken gelirlerse emanetlerini hiç gecikmeden sahiplerine verirsin." Zamanla bu duruma alıştılar. Hamdi her seferinde eşine tembih ederdi. "Emanet odasına benden başka kimse girmeyecek. Ne hizmetçiler ne misafirler. Onun dışında asla açmayacaksın." Kadın bu konuda çok dikkatliydi. Fakat bir gün içine bir merak düştü. Odaya sadece bir kez girip neler olduğunu görmek istedi. Amacı sadece merakını gidermekti. Kapıyı açtı, içeri girdi. Sandıkların, torbaların, küçük kutuların arasında dolaştı. Sonra etrafına bakınarak odadan çıktı. Ama önemli bir şeyi unuttu. Kapıyı tam kapatmadı. Aradan birkaç gün geçti. Bir adam gelip Hamdi'nin kapısını çaldı. Emanetini almaya gelmişti. Fakat Hamdi evde yoktu. Ticaret için birkaç günlüğüne şehir dışına çıkmıştı. Eşi adamı bekletmemek için emanet odasına gitti. Fakat içeri girdiğinde birden dona kaldı. Çünkü emanet yerinde yoktu. Ne yapacağını bilemedi. Sandıkları açtı, torbaları karıştırdı, her köşeye baktı ama emanet ortada yoktu. O an soğuk bir ter bastı. Kalbi hızlandı. Dizlerinin bağı çözüldü, yere oturdu. Ellerini başına koydu ve içinden "Allah'ım, ben ne yaptım, ne yapacağım şimdi?" diye mırıldandı. Kendini toparlayıp yeniden kapıya çıktı. Adam ona bakıyordu. Tedirgin bir sesle "Emanet odası kilitli, anahtar eşimde, yarın tekrar gelir misiniz?" dedi. Adam anlayış gösterdi, başını salladı ve oradan ayrıldı. O ise içindeki korkuyla baş başa kaldı. Bir köşeye oturdu, düşünmeye başladı. Hamdi bunu öğrenirse ne düşünür? Bütün şehir onu Emin diye çağırıyor. Ya emanetin kaybolduğunu öğrenirse beni affeder mi diye kendi kendine sordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda aklına en yakın arkadaşı geldi. Kalktı, aceleyle onun evine gitti. Kapıya vardığında neredeyse nefesi kesilmişti. İçeri girince başına gelenleri anlattı. Sesi titriyordu. "Emanet kayboldu, yarın adam tekrar gelecek. Hamdi öğrenirse bana bir daha asla güvenmez. Ne yapacağımı bilmiyorum." Arkadaşı bir süre sessiz kaldı. Sonra yavaşça konuştu. "Sana önerim şu şehrin dışında bulunan mübarek eve gitmen. Belki bir yol bulurlar." Kadın başını kaldırdı. "O ev mi?" dedi. "Hamdi onların düzenbaz olduğunu söylerdi."
Arkadaşı iç çekti. Evet, haklarında kötü şeyler de söylenir, iyi şeyler de. Ama başka çaren yok. Hamdi bu emanet meselesine ömrünü adadı. Adını bile küçük yaşta bunun için değiştirdi. Böyle bir şey duyulursa buna dayanamaz. Kadın sustu. Bir süre düşündü. Sonra yavaşça başını salladı. Belki de haklısın dedi. Başka yolum kalmadı. Ertesi sabah daha hizmetçiler uyanmadan kalktı. Apar topar giyindi. Şalını başına düzgünce sardı. Evden çıktı. Adımları tedirgindi. Her sokağa geçerken etrafına bakıyordu. Kimse görmesin, kimse nereye gittiğini sormasın istiyordu. Nihayet şehrin kenarına vardı. Karşısında halkın mübarek ev dediği o eski yapı duruyordu. Kapısı kalın ve eskiydi. Üzerinde tuhaf işaretler vardı. Yavaşça kapıyı çaldı. Biraz sonra uzun yapılı, yüzü sert ama sakin bir adam kapıyı açtı. Sesine dikkat ederek sordu. "Ne istiyorsun?" Kadın derin bir nefes aldı. "Yardım istiyorum," dedi. "Evimdeki emanet kayboldu. Eşimin bunu öğrenmesinden korkuyorum," diye sözünü tamamladı. Adam kenara çekildi, ona yol verdi. Kadın içeri girdi. Göğsü daralıyor, kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Odanın içinde yaşlı bir adam vardı. Elinde bir tesbih tutuyordu. Gözleri tuhaf bakıyordu. Kadına doğru dönüp baştan sona her şeyi anlat dedi. Kadın titreyen parmaklarıyla şalının ucunu sıkarken başından geçenleri bir bir anlattı. Konuşurken sanki oradan güç almaya çalışıyordu. Yaşlı adam hiç sözünü kesmeden dinledi. Sonra önündeki küçük ahşap sandığı işaret etti. İçinde berrak bir su vardı. "Elini bunun içine sok," dedi. "Bir süre bekle, aklından hiçbir şey geçirme." Kadın tereddüt etti ama sonra dediğini yaptı. Elini suya koydu. Dakikalar geçtikten sonra adam, "Şimdi elini çıkar ve şu beyaz beze koy," dedi. Bez masanın üstündeydi. Adam uzun süre beze baktı. Sonra dudakları hafifçe hareket etti. Sesi sakindi. "Emanet filanca hizmetçidedir." Kadın donup kaldı. "Bu mümkün değil," dedi. "O çok iyi biridir. Yüzünde hep mahcubiyet ve edep var." Ama adam tereddüt etmeden konuştu. "Burada gördüğüm şey bu. Sana yalan söylemem. Bizim bundan bir çıkarımız yok." Kadın ağır adımlarla evden çıktı. İçine çöken yük daha da ağırlaşmıştı. Yol boyunca hep adamın sözlerini düşündü. Sonunda hizmetçinin evine vardı. Kapıyı usulca çaldı. Kapıyı açtığında hizmetçi onu karşısında görünce bir anlık şaşkınlık yaşadı. Kadın içeri baktı. O sırada gözleri küçük bir rafın üzerine takıldı. Aradığı emanet oradaydı. Hiç konuşmadan içeri girdi, emaneti eline aldı. Sonra hizmetçiye içinde kırgınlık ve hüzün dolu bir bakış attı. Tek kelime etmeden oradan ayrıldı. Evine döndüğünde emaneti yerine koydu. Sonra bir köşeye oturdu. İçinden sürekli dua ediyordu. "Allah'ım beni rezil etme, bu olanlar eşimle aramı bozmasın." Birkaç gün sonra Hamdi geri döndü. Ertesi sabah emanetin sahibi kapıya geldi. Hamdi emanetini ona verdi. Başına gelenlerden haberi yoktu. Eşine dönüp, "Emaneti iyi saklamışsın, sana güvenmekle doğru yapmışım," diyerek onu övdü. Kadın bu sözleri duyduğunda içindeki yük biraz hafifledi ama tamamen geçmedi. Çünkü içindeki sırrı kimseye söyleyemiyordu. Günler geçti. Bir gün arkadaşıyla birlikte pazara çıktı. Ev için alışveriş yapacaklardı. Pazarın içinde dolaşırken ileride bir kalabalık fark ettiler. İnsanlar toplanmış, yüksek sesle bir şeyler konuşuyordu. Kadın merak etti. Yanlarından geçen birine sordu. "Bu kalabalık ne? Ne olmuş?" Adam, "Yaşlı kadının oğlu dönmüş," dedi. "Yıllardır gurbetteymiş, bugün çıkıp gelmiş." Kadın şaşırdı, arkadaşına döndü. "Hangi yaşlı kadın, ne oğlu?" dedi. Arkadaşı ona yaklaşıp alçak sesle anlattı. "Şehrin kenarında yaşayan bir kadın var, 3 oğlu vardı. Hepsi yıllar önce başka diyarlara çalışmaya gitti. O da onların dönmesi umuduyla hep o mübarek eve gider, dua eder, adaklar adardı. Umudunu kaybetmişti ama gene de bırakmıyordu. İşte oğullarından biri çıkıp gelmiş." Kadın ne diyeceğini bilemedi. Bunun doğru olmamasını istiyordu ama yaşadıkları gözünün önüne gelince inkar edemedi. O günden sonra mübarek ev onun aklından çıkmaz oldu. Orası zihninde hep duruyordu. İçinde bastıramadığı bir merak oluştu. Artık bir ihtiyacı olmadığı halde sadece o evin sırrını anlamak için yeniden gitmek istiyordu. İnsanların o yer hakkında anlattıkları onu durmadan düşünmeye itiyordu. Günleri ağır geçmeye başladı. Geceleri gözüne uyku girmiyordu.
İçinde bitmeyen bir düşünce vardı. Oturup saatlerce boşluğa bakıyor, zihni hep oraya kayıyordu. Dalgın halde günlerini geçiriyordu. Bazen boşluğa bakıyor, bazen de ufka dalıyordu. Sanki içindeki sorulara orada bir cevap arıyordu. Hamdi bu halini fark etti. Bir akşam yüzündeki tedirginliği izlerken sakin bir sesle sordu. "Ne oldu sana? Günlerdir düşüncelisin, aklın başka yerde gibi." Kadın önce sustu, sonra yavaş yavaş konuştu. Yaşlı kadının oğullarından ve insanların onların dönüşünü mübarek eve bağlamasından bahsetti. Hamdi onu sabırla dinledi. Sonra başını iki yana salladı. "Zihnini bunlarla meşgul etme," dedi. "Onlar yıllardır insanları aldatan kimseler. Boş sözlerle, aldatıcı yöntemlerle geçinirler." Kadın şaşkınlıkla baktı. "Ama insanlar onlara gidiyor, inanıyor," dedi. "Bu kadar kişi yanılıyor olabilir mi?" Hamdi dudaklarını büktü. "Aldatmakta ustalar," dedi. "İnsanların zaaflarını iyi bilirler. Birine sözde yardım eder gibi görünürler ama aslında ondan daha fazlasını alırlar. Kimseye karşılıksız bir şey yapmazlar." Kadın duraksayıp, "Kimse bu işin iç yüzünü ortaya çıkarmaya çalışmadı mı?" diye sordu. Hamdi bir an sustu. Sonra sadece, "Çalışan oldu," dedi. "Ama sonları iyi olmadı." Kadın bu cevapla yetinmedi. "Nasıl sonlar?" diye üsteledi. Hamdi konuşmak ister gibi oldu ama vazgeçti. "Bunları düşünme," dedi. "Bizim işimiz değil, hayatımızda onlara yer yok." Ama bu sözler kadının aklındaki soruları susturmaya yetmedi. İçinde büyüyen merak kolay kolay sönmedi. Geceleri bile kafasından atamıyordu. Sonunda bütün bu sır perdesini aralamak için yeniden o eve gitmeye karar verdi. Bu düşüncesini en yakın arkadaşına açtı. Arkadaşı onu durdurmak yerine cesaretlendirdi. "Soruları olan sensin," dedi. "Eğer sen gidip gerçeği anlarsan belki insanları bu yanlıştan kurtarırsın." Hamdi o sıralar yeni bir ticaret yolculuğuna çıkmıştı. Kadın onun yokluğunu fırsat bildi. Aceleyle giyinip evden çıktı ve yine mübarek evin yolunu tuttu. Kapının önünde durduğunda eli titriyordu. Hafifçe vurdu. Kapıyı sert bakışlı, yaşlı bir kadın açtı. İçeri aldılar. Kadın yürürken etrafı dikkatlice süzüyor, her ayrıntıyı aklına kazımaya çalışıyordu. Bir sır arar gibi bakıyordu her yere. Görüşme bittikten sonra evden ayrıldı. Bu gidişin son olmasını istiyordu. Hatta kendi kendine bunun son olduğunu söyledi. Ama aradan birkaç gün geçti ve yine kendini istemeden o yola sapmış buldu. Nedenini bilmiyordu. Sanki adımları ona ait değildi. Ayakları farkına varmadan onu yeniden oraya götürüyordu. Ziyaretleri giderek sıklaştı. Artık oraya yalnızca merak yüzünden değil, anlamlandıramadığı bir çekişle gidiyordu. O yer onu adeta kendine bağlıyordu. İçinde onu tekrar tekrar oraya çağıran görünmez bir güç vardı. Hamdi planladığından daha erken eve döndü. İçeri girer girmez eşine seslendi ama evde kimse yoktu. Bir süre bekledi. İçindeki huzursuzluk yavaş yavaş büyümeye başladı. Sonunda kapı açıldı. Kadın içeri girdi. Hamdi'yi karşısında görünce olduğu yerde kaldı. Meraklı ve sinirli bir şekilde, "Neredeydin?" Kadın tereddüt etti, başını eğdi. "Mübarek evdeydim," dedi. Hamdi gözlerini ondan ayırmadan konuştu. Sesinde gizli bir öfke vardı. "Seni daha önce uyarmadım mı? Oraya gitmemeni söylemedim mi?" Kadın başını daha çok eğdi. "Düğün yüzüğümü kaybettim," dedi. "Her yere baktım, bulamadım. Onlardan yardım isteyeyim diye gittim." Hamdi bir an sustu. Sonra sesindeki kırgınlık açıkça hissedildi. "Neden bana söylemedin? Neden bunu tek başına taşımaya kalktın?" Kadın gözlerini kaldırdı. "Seni üzmek istemedim," dedi. "O yüzük senin için çok değerliydi. Kaybolmasına içinin yanacağını düşündüm." Hamdi derin bir nefes aldı. Sonra ağır bir sesle, "Yüzüğün kaybolması seni kaybetmekten 1000 kat hafiftir," dedi. "Oraya gitmen sadece bir eşyanın değil, içindeki bir şeyin kaybolduğunu gösteriyor ve bu son gidişin olmayacak. Yine gideceksin, defalarca, sanki seni oraya bağlayan bir şey varmış gibi. Öyle değil mi?" Kadın cevap veremedi. Dudakları aralandı ama sesi çıkmadı. İçi sarsılmıştı. "Bunu nereden biliyor?" diye düşündü ama sormaya cesaret edemedi. Sadece sustu. Günler geçtikçe içindeki sıkıntı daha da arttı. Aklı dağınıktı, içi daralıyordu. Ne yapacağını bilemediği için yine en yakın arkadaşına gitti. Karşısına oturduğunda yüzü solgundu. Bakışlarında yorgunluk ve üzüntü vardı. Arkadaşı onu karşılayıp halini görünce, "Ne oldu sana?" diye sordu.
Kadın yavaşça anlatmaya başladı. Hamdi'nin mübarek eve gittiğini nasıl öğrendiğini, düğün yüzüğünün kaybolduğunu söyledi. Arkadaşı şaşkınlıkla "Hangi yüzük?" dedi. Kadın "Düğün yüzüğüm." dedi. Arkadaşı gözlerini açtı. "Hani şu taşlı olan mı? Sen onu hep kilitli kutuda saklamaz mıydın?" dedi. Kadın duraksadı. "Sen bunu nereden biliyorsun?" diye sordu. Arkadaşı gülümsedi. "Sen bana anlatmıştın." dedi. "O eve ilk gittiğinde senden o yüzüğü getirmeni istemişlerdi. Hatırlamıyor musun?" Kadın elini alnına koydu. Zihnini yokladı. Sonra kısık sesle "Evet, doğru, o yüzük." dedi. "Ama şimdi yok. Nereye gittiğini bilmiyorum." Arkadaşı hiç tereddüt etmeden "Geri alırsın." dedi. "Yine o ev sayesinde." Kadın birden doğruldu. Sesi bu kez sertti. "Hayır." dedi. "Oraya bir daha gitmeyeceğim. Onların beni daha fazla içine çekmesine izin vermeyeceğim." Bunu söyledikten sonra kalktı ve hiç arkasına bakmadan oradan ayrıldı. Eve döndü. Hamdi'nin yolunu gözlemeye başladı. Fakat bu defa dönüşü her zamankinden uzun sürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde pencerenin önünde oturuyor, karanlık yola bakıyordu. Bekledi. Sabaha karşı uzaktan onun silüetini gördü. Hamdi içeri girdiğinde yorgundu. Yüzünde sıkıntı vardı. Kadın gülümsemeye çalışarak ona baktı ve şaka yapar gibi "Neden bu kadar geç kaldın? Umarım sabaha kadar dışarıda kalarak yeni bir huy kazanıp adını bir kez daha değiştirmeyeceksin çocukluğunda olduğu gibi." dedi. Hamdi istemeden de olsa gülümsedi. Ama bu gülümsemede eski sıcaklık yoktu. Bakışlarında sakladığı şeyler vardı. Söylemediği, içinde tuttuğu ağır düşünceler vardı. Aradan birkaç gün geçmişti ki bir akşam Hamdi eşine sakin ama emrivaki ile "Eşyalarını topla, güneş batmadan yola çıkacağız." Kadın başını kaldırdı. "Nereye?" diye sordu. Hamdi cevap vermedi. İlk başta duymadığını sandı. Sesini biraz yükselterek tekrar sordu. "Nereye gideceğiz?" Ama o yine susmayı tercih etti. Yüzünü bile ona çevirmedi. Bunun bilinçli bir suskunluk olduğunu anladığında iç çekti. "Cevap vermek istemiyorsan peki." dedi. Hamdi sonunda ona baktı. Sesinde kırgınlıktan çok ince bir alay vardı. "Senin gibi akıllı bir kadının o evin yalanlarına kanmasına şaşıyorum." dedi. Kadın gözlerini yere indirdi. "Mecbur kaldım." diye cevap verdi. "Yüzüğüm kayboldu. O yüzden gittim." Hamdi ona uzun uzun baktı. "Yüzüğün kaybolmasının sebebi oraya gitmendi. Oraya gittiğin için kayboldu. Durduk yere değil." dedi. "Ama artık bunun tartışmasının bir faydası yok." O andan sonra yol hazırlıkları yapıldı ve kasabadan ayrıldılar. Kadın yol boyunca sessizdi. Dalgın dalgın etrafa bakıyordu. Sonunda dayanamadı. "Nereye gidiyoruz?" diye tekrar sordu. "Bana söylemedin." Hamdi başını ona çevirmeden cevap verdi. "Amcamın evine." "Niçin?" dedi kadın. "Bizi içine düşürdüğün şeyin bir çaresi var mı yok mu, onu aramak için." dedi. Kadın bir şey daha söylemeye cesaret edemedi. Geri kalan yol sessizlik içinde geçti. Bir süre sonra amcasının evine vardılar. Ev sade ve sessizdi. İnsanın içine bir durgunluk veriyordu. Kapıda onları yaşlı bir adam karşıladı. Yüzünde ağırbaşlı bir hal vardı. Onları karşısına alıp "Hoş geldiniz." dedi. "Şimdi dinlenin, konuşmayı yarına bırakalım." Kadın etrafına bakarken merak etti. "Amcanın ailesi yok mu?" diye sordu. Hamdi kısa bir cevap verdi. "Bir oğlu var." "Peki nerede?" dedi. Omuz silkti. "Bilmiyorum." dedi. Sabah erkenden uyandılar, sofraya oturdular. Sessizce yemek yediler. Sonra amca öne doğru eğildi ve Hamdi'nin yüzüne baktı. "Anlat bakalım." dedi. "Derdin ne?" Hamdi gözlerini kaldırdı. "Bunu nereden anladın amca?" diye sordu. Adam gülümsedi. "Yüzündeki ağırlık her şeyi anlatıyor." dedi. "Onun için soruya gerek yok." Hamdi başını eğdi. "Bu öyle bir mesele ki." dedi. "Sadece sen çözebilirsin. Ve biliyorum bunu duymaktan en az hoşlanacak kişi de sensin." Adam gözlerini kapattı. Derin bir nefes verdi. Sonra yavaşça konuştu. "Şu mübarek ev meselesi, değil mi?" Hamdi başını salladı. "Evet." dedi. "Her şey o yüzden oldu." Kadın iki adamın yanında oturuyordu. Konuşulanları şaşkınlıkla izliyordu. O ana kadar yaşadıklarının, gördüklerinin aslında daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hissetmeye başlamıştı. Amca bakışını kadına çevirdi. "Söyle bakalım kızım." dedi. "Onların yanına neden gittin?" Kadın irkildi ama cevap verdi. "Birçok şey kaybettim." Adam kaşlarını çattı. "Ne kaybettin?" diye sordu. Kadın bir an duraksadı. "Altın bir yüzük." dedi. Sonra kısa bir sessizlik oldu. Ardından başını daha da eğdi ve ekledi.
Bir de kendime olan güvenimi dedi. Adam ona baktı ve yalnızca bunları dedi kadın başını eğerek. Amca bir an sustu, sonra başını yavaşça salladı. O halde mesele zor değil dedi. Ayağa kalktı ve hiçbir şey açıklamadan odadan çıktı. Hamdi ile eşini öylece kafaları karışmış halde bıraktı. Hamdi eşine döndü. Bu kendine olan güven ne demek diye sordu. Kadın gözlerini kaçırdı. Onlara gitmeyi bırakmaya karar verdiğimde dedi, bana yüzüğümü kaybettiğimi çünkü onlarla bağımı kopardığımı söylediler. Eğer bir daha gitmezsem kendime olan güvenimi de kaybedeceğimi söylediler. Korktum. Ne demek istediklerini tam anlamadım ama içimde bir ses onlara inanmamı söyledi. Bir süre sessizlik oldu. Sadece odanın içindeki durgun hava hissediliyordu. Sonra kadın başını kaldırdı. Gözlerini Hamdi'ye dikti. Amcanın bu evle ne ilgisi var diye sordu. Hamdi derin bir nefes aldı. Sesi bu kez ağırdı. İçinde uzun süre sakladığı bir şey konuşuyordu. Babam da biliyorsun dedi, erkek evlat sahibi olmayı çok isterdi. Annem ardı ardına kız doğururken o hep sabırla bekledi. Ama amcam onun istediği sadece bir çocuktu. Kız ya da erkek fark etmezdi. Fakat amcamın eşi uzun yıllar çocuk sahibi olamadı. Köyde insanlar fısıldaşmaya başladı. Kimi acıdı, kimi alay etti. Sonunda benim doğumumdan 3 yıl önce Allah ona bir erkek çocuk verdi. Ona Sırrı adını verdi. Kadın şaşırdı. Sırrı mı? Bu çok tuhaf bir isim dedi. Hamdi başını salladı. Evet dedi ama onun için özellikle seçilmişti. Sırrı, sır tutan anlamına gelirdi. Gerçekten de öyleydi. Duyduğunu kimseye taşımaz, bildiğini açığa çıkarmazdı. O kadar sessizdi ki köyde ona sır küpü derlerdi. Bir an sustu, sonra devam etti. Biz Sırrı'yla kardeş gibiydik. Sürekli birlikteydik. Babalarımızın geç gelen sevinçleriydik. Ama aramızda bir fark vardı. Babam beni severdi ama şımartmazdı. Beni sıradan bir çocuk gibi yetiştirirdi. Amcam ise Sırrı'ya yılların bekleyişinin bütün duygusunu yükledi. Onu el üstünde tuttu, her isteğini yapmaya çalıştı. Bu da onu sorumsuz, düşünmeden hareket eden birine dönüştürdü. Kadın merakla sordu, bunun sonu ne oldu? Hamdi gözünü bir noktaya dikti. Düşünmeden hareket eden biri oldu dedi. Çabuk öfkelenir, çabuk karar verir, sonuçlarını hiç hesaba katmazdı. Bir gece daha ergenlik çağındayken bana geldi. O bildik muzip gülüşüyle, hadi benimle gel mübarek eve gidelim dedi. Sadece bir macera olacak, sonra dalga geçeriz. Kimseye haber vermememi de istedi. Bir an durdu. Kadın sesini alçaltarak, gittiniz mi diye sordu. Hamdi başını iki yana salladı. Ben gitmedim dedi ama gitmek üzereydim. Evden çıkmadan önce babam beni durdurdu. Bana nereye gittiğimi sordu. Ona yalan söylemeyi düşündüm ama gözlerimden anladı. Sonra bana sakin ama çok ağır bir sesle şöyle dedi. Adını küçükken niçin değiştirdiğimi hatırla. O ad sana emanettir. Emanet sadece bir şey değil, bir duruştur. Bunu unutma. Bu sözler içimi öyle bir ürpertti ki doğruları söyledim. Bir an sustu, sonra devam etti. Bana sinirlendi ve dedi ki, eğer o eve gidersen bir daha dönemezsin. Kadın irkildi. Bir daha dönemezsin mi, dedi. Ne demek istedi? Hamdi yavaşça başını eğdi. O zaman anlayamadım dedi. Ama bu sözler içimde öyle bir korku bıraktı ki o gece gitmedim. Sırrı'ya koştum, onu vazgeçirmeye çalıştım. Defalarca uyardım, yalvardım. Ama güldü, beni korkaklıkla suçladı. Sadece şaka yaptığını sandım. Bir an durdu, sesi daha da ağırlaştı. Fakat o gece gitti ve onu bir daha hiç görmedim. Kadın şaşkınlıkla, nasıl yani, geri dönmedi diye sordu. Hamdi yüzünü tamamen çevirdi. Kayboldu dedi. Evden çıkıp o mübarek eve gitti, sonra sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi. Bir daha onu gören olmadı, izine rastlayan olmadı. Bir süre sonra ortaya çıktı. Sonra bir süre sustu. Ardından ağır bir sesle konuşmaya devam etti. Sırrı'nın oraya defalarca gittiğini öğrendik, zamanla oranın en iyi adamlarından biri haline geldiğini anlattı. O evde önemli biri olmuştu, onlara büyük kazanç sağlamıştı, paralarına para katmıştı. Ama bunun karşılığında kendini kaybetmişti. Kadın başını kaldırdı, gözlerindeki endişe daha da artmıştı. Fısıldar gibi kendini nasıl kaybetti diye sordu. Hamdi onun bu bakışından kaçamadı. Kendinden nefret eder oldu dedi. İnsanlardan uzak dururdu, onlardan kaçar gibi yaşardı. Sanki herkes ona görmek istemediği bir şeyi hatırlatıyordu.
Yalnız benimle konuşuyordu. Sadece bana karşı yabani değildi. Hamdi Sırrı'yı defalarca bu işten uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi. Onu bırakması için ikna ettiğini, bu yoldan dönüp insanları uyarmasını, başkalarının da aynı hataya düşmesine engel olmasını istediğini anlattı. Sırrı sonunda buna razı olmuştu. Ama insanları uyarmaya başladığında kimse onu dinlememişti. Kadın merakla "Niye?" diye sordu. Hamdi bu soruya kısa cevap verdi. Çünkü onu geçmişiyle hatırlıyorlardı. Yaptıklarıyla, adının bulaştığı şeylerle. Kadın "Ne gibi?" diye sorunca Hamdi başını salladı. "Bunu anlatmanın bir anlamı yok." dedi. "Hiçbir şeyi değiştirmez." Asıl acının, insanların ona inanmamasından ziyade, onu merhametle karşılamamaları olduğunu söyledi. Kimse onu affetmemişti, geri dönüşünü kabul etmemişlerdi. O da bundan sonra tekrar içe kapanmış, yeniden o yere doğru sürüklenmişti. Kadın, "Sonra ne yaptı?" diye sorduğunda Hamdi'nin sesi ağırlaştı. "Geri döndü," dedi. "Yine o eve gitti. Ama bu defa eski karşılamayı bulmadı. Onu artık istemiyorlardı. Çünkü sırlarını açığa çıkarmaya kalkmıştı. Onu kalplerinden silmişlerdi." Kadın iç çekti. Bu hikaye yüreğini sıkmıştı. Hamdi anlatmaya devam etti. Amcasının Sırrı'yı alıp uzak bir yere götürdüğünü, belki toparlanır, zihni biraz rahatlar, kendine gelir diye umut ettiğini söyledi. Ama Sırrı düzelmemişti. Daha da içine kapanmış, insanlardan iyice uzaklaşmıştı. Kadın gözlerini Hamdi'ye dikti. Sesi bu kez sitem doluydu. "Sen de onu bıraktın," dedi. Hamdi irkildi. "Bırakmadım," diye savundu kendini. "Bazen yanına giderdim, onu görürdüm ama her seferinde beni geri çevirirdi. Konuşmak istemezdi. Ben de onu daha fazla sıkmamak için geri çekilirdim." Kadın başını iki yana salladı. "Belki beklediği şey buydu," dedi. "Sadece bir ziyaret değil, ısrarın. Kapısını bir kez değil, defalarca çalman. Onu bırakmaman. Çünkü sen onun son dayanağıydın ve onu da kaybetti." Hamdi'nin sesi titredi. "Ama ben elimden geleni yaptım," dedi. Kadın acıyla cevap verdi. "Yetmedi," dedi. "Çünkü onunkiler yabancıların çabası gibi oldu. Oysa onun vazgeçmeyen bir kardeşe ihtiyacı vardı." O an Hamdi ilk defa çözüldü. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Yıllardır dokunmaktan çekindiği bir yara sanki açılmıştı. Sessizce ağladı ve o sırada kapı açıldı. Amca içeri girdi. Yüzünde hem hüzün hem de ağırlık vardı. Yavaş bir sesle konuştu. "Sırrı sizinle konuşmak istiyor." "Sırrı eşinle görüşmek istiyor," dedi amca. Bu sözleri duyan Hamdi başını bir anda kaldırdı, gözlerinden süzülen yaşları eliyle sildi ve kendini toparlamaya çalışarak "Tamam," dedi. "Hadi gidelim, biz de onunla görüşmek istiyoruz." Amca bir an sustu, sanki söyleyeceklerini tartıyordu. Sonra yavaş bir sesle "Hayır," dedi. "Sadece eşinle konuşmak istiyor." Hamdi şaşkınlıkla baktı. "Sadece onunla mı?" dedi. "Yani benimle görüşmek istemiyor mu?" Amca gözlerini kapattı. Cevap vermedi. Sessizlik, verebileceği en açık karşılıktı. Kadın, Hamdi'nin omzuna elini koydu. Gözlerinin içine baktı. Bakışında sözsüz bir mesaj vardı. "Buna katlanmalısın, başka çaremiz yok, ilerlemek zorundayız." Sonra arkasını dönüp amcayla birlikte yürüdü. Amca, tek kelime etmeden onu dar, tahta koridorlardan geçirdi. Yol biraz uzundu. Sonunda ahşap bir kapının önünde durdu. Kapıyı işaret etti. "Gir," dedi. Kadın içeri adım attı. Gözleri önce odayı taradı, sonra karşısında duran adama odaklandı. Sırrı. Yakışıklı bir gençti ama gözlerinde yaşadıklarının izini taşıyan bir yorgunluk vardı. Sanki aklı çok şey görmüş ama ruhu bunların ağırlığını taşımakta zorlanmıştı. Kadın, "Ben Hamdi'nin eşiyim," dedi. Sırrı'nın dudaklarında soluk bir tebessüm belirdi. Bu tebessümde yorgunluk ve hayal kırıklığı vardı. "Hamdi, her zaman bana kardeşim derdi," dedi. "Hala öyle mi der acaba?" Kadın başını salladı. "Senden bana çok bahsetti," dedi. "Çocukluk yıllarından, aranızdaki yakınlıktan." Sırrı sözünü kesti. "Bana baban söyledi," dedi. "O mübarek eve gittiğini biliyorum." Kadın başını eğdi. "Evet," dedi. "Bir şey kaybettim." Sırrı elini kaldırdı. Bu hareketinde beklenmedik bir sertlik vardı. "Ne kaybettiğini sonra anlatırsın," dedi. "Önce şunu bilmek istiyorum. Seni ilk kez oraya götüren şey neydi?" Kadın heyecanlandı, yine de konuşurken kendini tuttu. "Senin sır sakladığını biliyorum," dedi. "Duyduğunu kimseye açmadığını. Bu yüzden anlatacağım ama bu konu sadece ikimizin arasında kalacak." Sırrı başını ağır ağır salladı. "Konuş," dedi. "Seni dinliyorum."
Kadın derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Bizim evde bir oda vardı, dedi. Emanet odasıydı. Hamdi bana o odayı asla açmamamı, sadece insanlar emanetlerini almak için geldiğinde kapıyı açmamı söylemişti. Bana güvenmişti, anahtarı bana bırakmıştı. Ama bir gün merakıma yenildim, kapıyı açtım, içeri girdim. O andan sonra bazı şeyler kayboldu. Ne yaptıysam bulamadım. Sözlerini sürdürürken yüzü daha da ağırlaştı. Sonunda bir arkadaşım bana, mübarek eve git dedi. Onlar yardımcı olur dedi. Gittim, kaybettiklerimi buldum ama ondan sonra her şey değişti. Bir kere gidince bir daha gidiyorsun. Adımlarım beni oraya çekmeye başladı. Ben de anlamadım nasıl oldu. Sırrı onu dinlerken başındaki hafif tebessüm kaybolmadı. Ama bu gülümsemede sevinç yoktu. Daha çok hüzün vardı. Sırrı, kadının sözünü dinledikten sonra sakin bir tonla, "Demek zayıf yanın merak, güçlü yanın ise zeka," dedi. Kadın buna şaşırarak, "Bunu nasıl anladın?" diye sordu. Sırrı hafifçe gülümsedi ama hemen ardından yüzündeki ifade ciddileşti. "Sana bir soru daha soracağım," dedi. "Odayı açma fikri gerçekten senin miydi, yoksa arkadaşın mı bunu kafana soktu?" Kadın bir an durdu. "Onun fikriydi," dedi. "Ama sadece merakımı gidermem için söylemişti. Belki de eşimin benden gizlediği şeyler vardır diye düşündürdü bana." Sırrı sözünü kesti. Sesi bu kez daha netti. "Yani sana, belki biriktirdiği paraları senden saklıyordur, belki gerçek yüzünü gizliyordur fikrini o aşıladı, öyle değil mi?" Kadın irkildi. "Evet," dedi fısıldar gibi. "Ama bunu nereden biliyorsun?" Sırrı ona doğru biraz yaklaştı. "Çünkü o arkadaşın mübarek evin bir parçası," dedi. Kadın bir an olduğun yerde kaldı. "Bu mümkün değil," dedi. "O yeni taşınmış bir komşu." Sırrı başını hafifçe salladı. "Biliyorum, inanması zor," dedi. "Ama ben orada çalışmış biriyim. Nasıl insanları aralarına yerleştirdiklerini, nasıl çevrelerine aldıklarını, nasıl güven kazandıklarını iyi bilirim. Senin arkadaş dediğin kişi onlardan biri." Kadın nefesi sıkışmış halde ona baktı. "Ama emaneti hizmetçi aldı," dedi. "Ben onu rafın üstünde gördüm." Sırrı hiç şaşırmadı. "Kimin aldığı önemli değil," dedi. "Hizmetçi de olabilir, başkası da. Düzen aynı. Biri emaneti alır, sonra onu başka birinin evine koyar. Sen bunu fark edene kadar beklerler. Sonra o kişi seni korkutur, kaybolduğunu söyler. Sen de panikle mübarek eve gidersin." Kadın istemeden başını salladı. "Evet," dedi. "Aynen dediğin gibi oldu. Sürekli beni oraya yönlendirdi." Sırrı acı bir ifadeyle, "Peki sırlarını öğrendin mi?" diye sordu. Kadın gözlerini yere indirdi. Kenarında küçük bir yaş birikti. "Hayır," dedi. "Ben onların sırrını öğrenemedim. Ama onlar benimkini öğrendi." Sırrı onu dikkatle süzdü. "Çözüm aslında çok basit," dedi. "Altın yüzüğün arkadaşının yanında." Kadın başını kaldırdı. "Gerçekten mi?" dedi. "Yüzük onda mı?" Sırrı hiç tereddüt etmeden, "Evet, orada," diye cevap verdi. Kadının sesi titremeye başladı. "Peki kendime olan güvenimi kaybedeceğim diyerek beni korkuttukları şey neydi?" diye sordu. Sırrı bu kez hafifçe gülümsedi. "O sadece bir korkutma," dedi. "İnsanları kendilerine bağlamak için uydurdukları bir oyun. Oraya gitmeye devam etsinler diye manipüle ederler." Kadın içini çekti. "Ama ben gerçekten kendimi eskisi gibi hissedemiyorum," dedi. Gözleri dolmuştu. Sırrı ona ciddi bir ifadeyle karşılık verdi. "Çünkü kendi gözünde kendini küçülttün," dedi. "Yaptıkların yüzünden kendine olan saygını yitirdin. Mübarek ev kimsenin ruhunu almaz. Sadece insanlara sen değersizsin fikrini telkin eder. Sen buna inandığın için böyle hissediyorsun." Bir an sustu, sonra devam etti. "Ama bil ki bu düşünceler, bu korkular birer geçici yanılgıdan başka bir şey değil. Asıl tehlike, insanın o yanılgıları gerçek sanmaya başlamasıdır. Ben de böyle oldum. Sonunda onları kendi ellerimle büyüttüm. İnsanların zihinlerinde bir inanca dönüştürdüm. Kimi bunu kurtuluş sandı, kimi içinde tutsak oldu." Sonra sesini biraz alçalttı. "Sana 3 tavsiyem var. Birincisi, kimseye kolay güvenme. Çünkü sırrını bilen seni istediği an incitebilir. İkincisi, sırlarını ağzından çıkarma. İnsan bazen konuşarak değil, susarak kendini korur. Üçüncüsü ve en önemlisi, mübarek evin bu gerçeğini sakın kimseye anlatma. Çünkü öğrenirlerse seni de benim gibi insanların gözünde küçük düşürmeye çalışırlar. Seni de yalnız bırakırlar." Sözlerini bitirdiğinde odada derin bir sessizlik oluştu. Kadın hala söylediklerinin ağırlığını sindirmeye çalışıyordu. Sırrı sözünü bitirince kadın yerinden kalktı.
Gözünün kenarında kalan yaşı eliyle sildi. "Teşekkür ederim," dedi. Sırrı ona belli belirsiz bir tebessümle karşılık verdi. Kadın amcayla birlikte odadan çıktı. Yolda yürürken zihni duyduklarıyla dolup taşıyordu. Her adımda söyledikleri tekrar tekrar aklına geliyordu. Hamdi'nin yanına vardığında karşısına oturdu ve Sırrı'nın anlattığı her şeyi tek bir ayrıntıyı bile saklamadan ona aktardı. Hamdi sessizce dinledi. Yüzündeki ifade giderek sertleşti. Söz bitince, "Peki şimdi ne yapacağız?" dedi. "Altın yüzüğünü nasıl geri alacağız?" Kadın kararlı bir sesle, "Ben halledeceğim," diye cevap verdi. Hamdi eliyle işaret ederek onu durdurdu. "Hayır," dedi. "Bu sefer her adımı bana önceden söyleyeceksin." Kadın gülümsedi ama cevap vermedi. Ertesi gün evden çıktı. Doğruca o zamana kadar arkadaşım dediği kadının evine gitti. Kapıyı açtıklarında karşısında her zamanki o yapmacık tebessüm vardı. Fakat kadın hiç oyalanmadan sakin bir sesle, "Düğün yüzüğümü buldum," dedi. Hem de mübarek eve gitmeden. Bu söz üzerine kadının yüzündeki gülümseme yerini şaşkınlığa bıraktı. Sesindeki telaşı gizleyerek, "Nerede buldun?" diye sordu. Kadın, "Evde bir yerde," dedi. Sonra arkasını döndü ve oradan ayrıldı. Ama tamamen gitmedi. Evin yakınındaki bir ağacın arkasına saklandı. Kapıyı izlemeye başladı. Aradan birkaç dakika geçmemişti ki arkadaşı aceleyle dışarı çıktı. Sağına soluna baktı, sonra hızla sokağın sonundaki komşu evlerden birine yöneldi. Kadın onu uzaktan sessiz adımlarla takip etti. Komşu eve girişini gördü. Biraz bekledi, ardından o da kapıyı çaldı. Kapı açıldığında ev sahibesi onu karşısında görünce şaşırdı. Çünkü az önce içeri girenle arasında sadece birkaç dakika vardı. Kadın içeri adım atıp doğrudan konuştu. "Az önce buraya gelen kişi," dedi, "senin evinde bana ait bir emanet olup olmadığını kontrol etmeye geldi." Ev sahibi kadın bocaladı. "Nasıl yani?" dedi. Kadın gülümsedi. "Nasıl olduğunu gayet iyi biliyorum," dedi. "Benim taşlı düğün yüzüğüm." Ev sahibi irkildi. İçeride duran kadın da ne yapacağını bilemedi. Ama kadın onları daha fazla konuşturmadı. Arkasını dönüp evden çıktı. Doğrudan köy meydanına gitti. Sesini yükseltti. Erkek, kadın, kim varsa döndü ona baktı. "Ey insanlar," diye seslendi. "Mübarek ev beni aldattı. Paramı, huzurumu aldılar." Kısa sürede etrafına kalabalık toplandı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Tam o sırada mübarek evin adamları ortaya çıktı. En önde olanları yüksek sesle konuştu. "Bu kadın yalan söylüyor. Biz kimseyi aldatmayız. Söyledikleri iftiradan başka bir şey değil." Kadın onlara döndü. Bakışları sertleşmişti. "Bu bir iftira değil," dedi. "Bu kadın, yani benim sözde arkadaşım, sizinle birlikte hareket ediyordu. Beni size o getirdi, o yönlendirdi." O sırada kadın dayanamayıp bağırdı. Sesi titriyordu. "İsteyerek yapmadım," dedi. "Bana onlar emretti." Halk şaşkınlıkla hepsine baktı. Fısıltılar yükselmeye başladı. Ardından itiraflar geldi. Biri ötekini suçladı, biri diğerini ele verdi. Çok geçmeden her şey ortaya çıktı. Köy halkı, mübarek ev denilen yerin aslında bir aldatma ve sömürü düzeni olduğunu anladı. Kadın, oradaki karmaşayı geride bırakıp evine döndü. Hamdi kapının önünde duruyordu. Yüzü sert, bakışları ağırdı. "Yine bana söylemeden yaptın," dedi. Kadın başını dik tuttu. "Söyleseydim engel olurdun," dedi. Hamdi iç çekti. "Biz bu insanlarla uğraşacak durumda değiliz," dedi. "Onlarla yüzleşmekten kaçınmalıydık." Kadın bu söze itiraz etti. "Kaçmak çözüm değil," dedi. "Biz kurtulsak bile bizden sonra başkaları onların tuzağına düşecekti. Yanlışla baş etmenin yolu ondan saklanmak değil, onun karşısında durmaktır." Günler geçti. Köyde artık herkes mübarek evden nefretle söz ediyordu. O ismi ananlar bile yüzlerini ekşitiyordu. Kadının itibarı ise her geçen gün biraz daha artıyordu. İnsanlar yanına gelip "Bu oyunu nasıl fark ettin?" diye soruyorlardı. Kadın sadece gülümsüyor, "Yarın öğrenirsiniz," diyordu. Ertesi gün Hamdi ile birlikte amcanın evine gittiler. Amcayı ve Sırrı'yı uzun uzun ikna ettiler. Sonunda ikisi de köye dönmeyi kabul etti. Sırrı'nın köye gelişi unutulmaz bir an oldu. Kimi onu hemen tanıdı, kimi yüzüne dikkatle bakarak hatırlamaya çalıştı. Kadın, herkesin duyacağı bir sesle, "Bu Sırrı'dır," dedi. Gerçeğin ortaya çıkmasında en büyük pay ona aittir. İnsanlar yavaş yavaş yanına yaklaşmaya başladı. Kimi özür diledi, kimi sadece başını eğdi. Sırrı uzun zamandır hissetmediği bir sıcaklığı orada hissetti. İlk defa içindeki soğukluk çözülmeye başladı.
O an anladı ki zeka, insanları yönlendirmek için değil, onları ayakta tutmak için kullanılmalıydı. Ve kendi kendine söz verdi. Bir daha hiçbir zaman yanlış yollara girmeyecekti. Hamdi de o gün şunu anladı. Sadece uyarmak yetmezdi. Sevdiklerinin yanında durmak, onları sonuna kadar bırakmamak gerekiyordu. Kadın ise içinden kendine bir söz verdi. Artık sırlarını herkese açmayacaktı. Güvenini her iyi görünene değil, gerçekten hak edene verecekti. Başka bir hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.